Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Yahudi bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Ukrayna'nın tanınan komedyenlerinden biri oldu. Bir dizide Ukrayna Cumhurbaşkanı'nı canlandırırken kendisini Ukrayna'nın başkanı olarak buldu. Bir komedyenken Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde halkına kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz diye seslenen bir devlet başkanına dönüştü. Karşınızda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin profili. Volodymyr Zelenski, 25 Ocak 1978'de Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Kryvyi Rih şehrinde dünyaya geldi. Ailesi Yahudiydi. Babası Oleksandr Zelenski, Kryvyi Rih Ekonomi Enstitüsü'nde profesördü. Annesi Rimma Zelenska ise mühendisti. Eğitimli bir ailede yetişen Zelenski, ilkokulda iyi bir İngilizce eğitimi aldı. Liseye başlamadan önce babasının işi nedeniyle 4 yıl Moğolistan'ın Erdenet şehrinde yaşadı. Ardından Zelenski doğduğu şehre geri döndü. Kiev Ulusal Ekonomi Üniversitesi'nin Kryvyi Rih kampüsünde hukuk eğitimi aldı. Hukuk okudu ama 2 ay stajyerlik dönemi dışında mesleğini hiçbir zaman yapmadı. Çünkü onun hayallerini süsleyen meslek hukuk değil, komedyenlikti. Genç yaşta bir komedi grubuna katıldı. Neşeli ve Yetenekliler Kulübü'nde komedyenlik kariyerine başlayan Zelenski, Sovyetler Birliği'nden günümüze kadar gelen dönemde yaşananlardan yola çıkarak sorunlara komik cevaplar aradı. Ama asıl şöhreti kendi kurduğu Kravtal 95 isimli komedi grubuyla yarışmalara katılarak ve gösteriler düzenleyerek kazandı. Eylül 2003'te liseden arkadaşı Olena Zelenska ile evlendi. Temmuz 2004'te bu evlilikten kızı Oleksandra dünyaya geldi. Ocak 2013'te de oğlu Kirilo doğdu. Kısa sürede ünlenen Zelenski hem Rusya hem de Ukrayna yapımı pek çok dizi ve filmde rol aldı. Ama bunlardan biri başkaydı. 2015'te Ukrayna'da bir televizyon kanalında Halkın Hizmetkarı isimli dizide oynadı. Dizide halk arasında yayılan bir videoda yolsuzluk karşıtı açıklamalar yapan 30 yaşlarında bir tarih öğretmenini oynuyordu. Senaryoya göre Zelenski sıradan bir öğretmenken kısa sürede halk kahramanı olarak Ukrayna Devlet Başkanlığına gelen bir karakteri canlandırdı. Ardından Zelenski 3 yıl süren düşünce sürecine girdi. Bir dizide Ukrayna Devlet Başkanı'nı canlandırmak Zelenski'nin hayatına artık başka amaçları sokmuştu. Zelenski 31 Mart 2018'de bu diziden esinlenerek Halkın Hizmetkarı Partisi'ni kurdu ve böylece siyaset sahnesine ilk adımını attı. Kısa bir süre sonra devlet başkanlığına adaylığını açıkladı. 31 Aralık 2018 itibariyle de Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçimi için başarılı bir kampanya dönemine başladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı seçimlerinin ilk turu 31 Mart 2019'da yapıldı. Başkanlık yarışında toplam 39 aday vardı. 2014'ten beri devam eden Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi, Donetsk ile Luhansk'ın bazı bölümlerinin işgali nedeniyle seçmenlerin %12'sinin seçime katılması engellendi. İlk seçimde Zelenski ve mevcut Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko en çok oy alan iki isim oldu. Ancak hiçbir aday ilk turda salt çoğunluğu sağlayamadı. Bu nedenle 21 Nisan 2019'da ikinci tura gidildi. En çok oy alan iki aday olan Zelenski ve Poroshenko arasındaki ikinci turda Zelenski oyların %73.23'ünü alarak Ukrayna Devlet Başkanı seçildi. Zelenski, Ukrayna tarihine sadece Ukrayna'nın 6. Cumhurbaşkanı olarak değil, aynı zamanda çok yüksek bir oy oranı alarak geçti. Şüphesiz ki Zelenski'nin aldığı bu yüksek oy oranında Ukrayna Devlet Başkanı'nı canlandırdığı dizinin etkisi büyüktü. Bunu kendisi de kabul ettiğini belirtmişti. Hatta bir röportajında canlandırdığım karakterle ben tabii ki farklı kişileriz ama bu karakterle aynı ahlaki değerlere sahibim demişti. Bunun yanında sadece bir dönem başbakanlık yapacağını, yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. 21 Kasım 2013'te Ukrayna Avrupa Birliği Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı reddetmişti. Bunun üzerine tarihe Euromaidan hareketi olarak geçen protestolar başlamıştı. Volodymyr Zelenski, Euromaidan hareketini desteklemesiyle biliniyor. Donbas'taki savaş süresince de Ukrayna ordusunun yanında olduğunu daima gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı şu günlerde de Zelenski'nin konuşmalarında halka vermeye çalıştığı gücü görüyoruz. Zelenski son konuşmasında Ukrayna'nın savaş yolunu seçmediğini söyleyerek kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz dedi. Şu anda Ukrayna ile beraber Zelenski de kritik bir eşikte. Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Zelenski belki de hayatının en zor görevini yerine getiriyor. Peki ilklerle başlayan Zelenski'nin hayatı nasıl devam edecek? Zelenski Ukrayna tarihine nasıl geçecek?
İşte bu soruların cevabını zaman gösterecek. Ailesi Yahudiydi. Babası Oleksandr Zelenski, Kryvyi Rih Ekonomi Enstitüsü'nde profesördü. Annesi Rimma Zelenska ise mühendisti.